Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün, Borsa İstanbul'un dikkat çeken şirketlerinden biri olan Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş., yani TBR Gırk hissesini inceliyoruz. Bu analizde, bana sağlanan ekran görüntüleri ve finansal tablolardan yola çıkarak şirketin mali durumunu, performansını ve bazı temel göstergelerini ele alacağız. Unutmayın, bu sadece veri bazlı bir inceleme, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Herkes kendi araştırmasını yapmalı ve profesyonel danışmanlık almalı. Haydi başlayalım. Öncelikle, şirket hakkında kısa bir bilgi verelim. Türk Tuborg, bira ve malt üretimi yapan bir anonim şirket. Anonim şirketi, bira, maltlı içecek ve enerji içecekleri gibi ürünler üretiyor ve Türkiye pazarında güçlü bir konumda. Şirket profili ekranına baktığımızda, son kapanış fiyatı 169,00 Türk Lirası olarak görülüyor. Günlük değişim %6,22 artı. Yani yeşil bir gün geçirmiş. 52 haftalık aralık 122,20 ile 209,50 Türk Lirası arasında, yani volatil bir hareket var. Adil değer hesaplamalarına göre ortalama 191,27 Türk Lirası civarında. Bu da mevcut fiyattan %13,2'lik bir potansiyel upside'de işaret ediyor. Investing modelleri ise 129 Türk Lirası ile 304 Türk Lirası arasında geniş bir aralık veriyor. Bu, farklı senaryolara göre değişkenlik gösteriyor. Mali durum notlarında, bilançoda nakit miktarının borçtan fazla olduğu, etikleyici brüt kar marklarının yüksek olduğu ve son haftalarda ciddi getiriler sağladığı belirtilmiş. Ayrıca, sektördeki 100'den fazla şirket arasında temel tüketici ürünleri alanında faaliyet gösteriyor. Şimdi, asıl verilere geçelim. Sağlanan mali tabloya, Mali Tablo XLSX göre, şirketin son dönem finansalları oldukça dinamik. 2024-12 döneminden 2025-9'a kadar olan çeyreklik verileri inceliyoruz. Satış gelirleri, 2024 sonunda 37,8 milyar Türk Lirası iken, 2025'in ilk çeyreğinde 4,67 milyar TL'ye düşmüş, bu %87'lik bir daralma gösteriyor. Muhtemelen mevsimsel veya enflasyon etkileriyle ilgili. Ancak toparlanma hızlı. 2025 6'da 16,4 milyar TL'ye, 2025 9'da ise 29,5 milyar TL'ye çıkmış. Bu, son iki çeyrekte sırasıyla %251 ve %79'luk büyüme anlamına geliyor. Net kar tarafında da benzer bir hikaye var. 2025 3'te 308 milyon Türk Lirası zarar edilmiş. Ama 2025 6'da 2,2 milyar Türk Lirası kara, 2025 9'da 3,77 milyar TL'ye ulaşılmış. Kar büyümesi %70'lere varmış. ROE, öz kaynak karlılığı, ise %16,3 seviyesinde önceki dönemlere göre iyileşme var. Bilanço tarafı sağlam görünüyor. Toplam varlıklar 43,8 milyar Türk Lirası civarında stabil. Öz kaynaklar 23 milyar TL'ye yakın. Borç oranı düşük. Borç öz kaynak oranı 0,32'den 0,08'e düşmüş. Yani şirket borç yükü altında ezilmiyor. Nakit akımları da pozitif. İşletme faaliyetlerinden net nakit girişi artmış, serbest nakit akımı pozitif dönmüş. Performans ekranına, Image ID 0 baktığımızda, göreceli değer skoru 3, nakit akışı sağlığı 2, karlılık sağlığı 4 gibi puanlar var. Grafiklerde son dönemlerde bir düşüş trendi olsa da, brüt kar kümülatif büyümesi %435 gibi yüksek seviyelerde. HBK, hisse başına kar, trend skoru 4,3, net SNA trend skoru 2,8. Bunlar şirketin operasyonel gücünü yansıtıyor. Temettü yatırımcıları için önemli bir kısım burası. Şirketin temettü verimi %4,73, yıllık temettü miktarı 7,9884 TL büyüme serisi 2 yıl. Ödeme oranı %63,08 yani karının büyük kısmını hissedarlara dağıtıyor. Ödeme geçmişine bakarsak, 2019'dan 2025'e kadar temettüler artmış. 1,66 TL'den başlayıp 7,98 TL'ye çıkmış. Grafikte 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık ödeme miktarları düşük olsa da son yıllarda ivme kazanmış. Sektör medyanı 0,00 iken HBK 11,5698 gibi bir değer var. Bu, düzenli gelir arayanlar için dikkate değer bir nokta. Şimdi, genel bir değerlendirme yapalım. Şirketin güçlü yanları, yüksek satış büyümesi, düşük borç oranı, pozitif nakit akımları ve temettü politikası. Enflasyon düzeltmeli verilerde bile karlılık artıyor. Bu da operasyonel verimliliği gösteriyor. Ancak zayıf yönler de var. Çeyreklik dalgalanmalar yüksek, örneğin 2025 başındaki zarar gibi. Piyasa aralığı volatil. Performans grafiğinde son aylarda düşüş eğilimi var. Sektör riskleri, regülasyonlar, alkol ürünleri,
enflasyon ve döviz dalgalanmaları etkileyebilir. Net yabancı para pozisyonu pozitif. Ama HED'ge dahil 1,27 milyar Türk lirası, bu kur riskini yönetiyor gibi. Yatırım mantıklı mı? Bu tamamen kişisel risk toleransınıza, piyasa koşullarına ve portföyünüze bağlı. Veriler, büyüme potansiyeli ve mali sağlık gösterse de, volatilite ve sektör spesifik riskler göz ardı edilmemeli. Örneğin, UPSI'de potansiyeli %13 gibi görünse de, modeller arasında geniş aralık var. Herhangi bir yatırım kararı öncesi, güncel verileri kontrol edin ve çeşitlendirmeyi unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için. Bu analiz, sağlanan görüntü ve tablolara dayalı. Sorularınız olursa yorumlarda belirtin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.